ülkesinin turizmini %15 aşan büyüme oranlarına ulaşacak kadar insanları etkileyen bir adam düşünün. Amacı yeni bir insan yaratmak olan bir adam. Bu yeni insanı evrensel olacak şekilde inanç, din veya millet ile bağlı olmayan, ne kapitalist ne de komünist hiçbir kalıba uymayan bir insan olarak tanımlayan birinden bahsediyorum. Kimine göre o, erkek ve kadın, yin ve yang, yaz ve kış arasındaki kutupları çözmek istedi. Seks ve samandiyi bir araya getirmek istedi. Tüm bunları isteyen kişi kim miydi? Tabii ki Osho. Tüccar bir ailenin 11 çocuğunun en büyüğüydü. Hindistan'ın küçük bir köyünde büyüdü. 7 yaşına kadar büyük annesi ve büyük babasının himayesindeydi. 7 yaşında dedesinin ölümünden bir hayli etkilendi. Bu olaydan sonra anne ve babasının yanında yaşamaya devam etti. Çocukluk yıllarından itibaren başkaları tarafından verilen bilgileri, başkalarının inançlarını edinmektense gerçeği kendisinin bulmasına yarayacak ısrarcı, asi bir ruhu vardı. Üniversite yıllarında çok parlak ama baş belası bir öğrenciydi. Öğrenim gördüğü ilk üniversiteyi bir profesörle tartışması sonucu terk etmesi istenmişti. Osho bundan sonra devam ettiği üniversitede daha sonra da lisansüstü eğitimini tamamladı. Felsefe alanında da yüksek lisans yaparak mezun oldu. Osho, Jabalpur Üniversitesi'nde uzun yıllar felsefe dersi verdi. Bu sırada da tüm Hindistan'ı dolaşıp daha sonra kitaplaştırılacak konuşmalar yaptı. Halka açık tartışmalarda dini liderlere meydan okudu ve geleneksel inanışları sorguladı. Osho, seks konusundaki açıklığıyla ve Gandhi'ye karşı olan siyasi ve dini eleştirilerinden dolayı tartışmalar yarattı. Osho, 1960'ın son yıllarında ve 70'li yılların başında popülerlik kazandı. 1960'lı yılların sonuna doğru kendine has bir dinamik meditasyon tekniği oluşturdu. 1974 yılında Hindistan'daki Pune'ye yerleşti. Burada bir aşram kurdu. Bu aşram, gün boyunca sunulan meditasyon, ders ve terapilerle karnavala benzer bir atmosfere sahipti. Oldukça iyi bir iş adamıydı. Ürünlerini, değerlerini ve pazarlarını iyi biliyordu. Aşramın tüm masraflarının karşılanacağı şekilde çalışmasını istedi. Bu nedenle giriş ücreti onun söylemleri için sorulmaya başlandı. Grup terapistleri de harekete geçti. Aşramda terapiler açık büfe olarak sunulmaya başlandı. Ziyaretçiler kendi seçimlerini seçebilir ve ödeyebilirlerdi. Aşram ayrıca ziyaretçiler ve grup katılımcıları için diğer ücretli hizmetlere de başladı. Para su gibi akmaya başlamıştı. 70'lerin başında grup terapileri Batı halkının psikolojisinde önemli bir rol oynamıştı. Onlara göre terapiler Batı insanın memnuniyetsizliğine iyi geliyordu. Eğitimli insanlarla grup terapileri yapmak en önemlisiydi. Bazıları bu terapilere gerçekten bağımlı hale geldi. Meditasyonların bazıları cinsel birliktelikler ve fiziksel saldırganlıklar içeriyordu. Öyle terapiler vardı ki gerçekten korkunçtu. Ara sıra kemik kırıkları ve siyah gözler normal görülüyordu. Onların odak noktası ise baskı ve cinsel sapkınlıktan kurtulmaktı. Cinsellik yargılanmadan kabul edildi. Tabular yoktu. Cinsellikle ilgili ahlaki konular yoktu. Bhagwan, ahlaki ve suçluluk sınırlarının ötesine geçmelerini kıskançlıktan ve sahiplenmeden kurtulmalarını istemişti. Bu gruplarda çok şey oldu. Bazıları grubun heyecanı ve aydınlanma basamaklarını, tırmanma coşkusu içinde gruplar halinde şiddet ve cinsel karşılaşmalarda yer aldı. Ama her zaman katılım kesinlikle gönüllüydü. Aşramda yaşanan bu tür olaylar Hint hükümeti tarafından hoş karşılanmıyordu. Bu yüzden 70'li yıllar boyunca gerginlik arttı. 1980'de Osho'nun bir CIA ajanı olduğuna inanan bir adam, Osho'nun derslerinden birinde suikast girişiminde bulundu. Bu zamana kadar aşram
yılda 30 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapıyordu. Bhagwan'ın müritleri, Bhagwan'ı artık öyle bir yere koymuşlardı ki onlara terapilerle aydınlanma yaşattığını sandılar. Yaşadıklarını bir pazarlama ve para kazanma süreci olarak göremediler. Birçok örgüt, tarikat ve aidiyet gerektiren işlerde olduğu gibi burada da tam teslimiyet başlamıştı. Ama terapi grupları pahalıydı. Birçok insan için bu bir problemdi. Batıdan gelenlerin çoğu yıllardır Hindistan'da herhangi bir geliri olmadan yaşadılar. Hindistan'da işler yolunda gitmeyince Osho, baş yardımcısı ve ona aşık olan Sheila'yı Amerika'ya yolladı. Sheila ise ABD'nin Oregon eyaletindeki ufak bir kasabanın çorak arazilerini satın alıp burada kendi yönettikleri bir şehir kurma adımlarını attı. İşte asıl hikaye burada başlıyor. 80 bin kişiden oluşan bu tarikat sıfırdan bir şehir kuruyor, tarım yapıyor ve kendi elektriğini üretmeye başlıyor. Kendi ritüelleriyle belki de hepimize garip gelecek alışkanlıklar kuruyor. Bhagwan'a boşuna seks kurusu denmediğini, zira yaptığı konuşmalarda devamlı seks, orgazmdan bahsettiğini ve kadın müritleriyle yattığının da gayet bilinen bir gerçek olduğu söyleniyor. O zamanlar 40'lı yaşlarında olan Bhagwan, kadın müritleriyle sabahın 4'ünde darshan adı verilen özel görüşmeler yapıyor. Tarikat, ritüellere kaldığı yerden devam ederken bir taraftan da çiftliğin çevresindeki evleri satın almaya ve şehri tabiri caizse Osho'laştırmaya başlıyorlar. Artık hedefleri şehrin yönetimini ele geçirmek olan bu tarikat öyle bir işe kalkışıyor ki tarikata bağlı nüfusu arttırarak yönetimi ele almak için ABD'nin dört bir yanından evsizleri çiftliğe ve şehrin muhtelif yerlerinde topluyorlar. Yakınlarındaki Küçük Antilop kasabasının siyasi kontrolünü ele geçiriyorlar. Tarikata yapılan bir saldırının ardından topluca silahlanıyorlar. Bu silahlanma sadece kendilerini korumak için gerçekleşmiyor. Ellerindeki bu ufak çaplı orduyla kendilerine ters düşen Oregonlu hukukçu ve politikacılara suikast girişimlerinde bile bulunuyorlar. Bununla da kalmıyorlar, seslerini duyurmak için modern dünyanın ilk biyoterör saldırılarından birini planlıyorlar. Dallas'ta bir restoranın salata barında salmonella tespit ediliyor ve salata tüketen tam 700 kişi zehirleniyor. Tarikat suçlu bulunuyor ve bu saldırı ABD'deki hukuki olarak teyit edilmiş ilk biyolojik saldırı olarak kayıtlara geçiyor. Artık iş zıvanadan çıktığında ABD devleti yapılan hukuksuzluklardan ziyade illegal göçmenlik ihlali sebebiyle tarikatı takibe alıyor. Diğer suçların da iddianamelere eklenmesiyle kaçma planları yapan Bhagwan ve Bhagwan'ın diğer yöneticileri uzun çabalar sonunda eş zamanlı olarak tutuklanıyor. Tarikatın 5 yıllık garip ABD macerası sona ererken lider Bhagwan Shri Rajneesh gizli servisle yaptığı anlaşmalarla Hindistan'a geri yollanıyor. Sonrasında da kendisinden bir daha haber alınamıyor. 93 tane Rolls-Royce marka otomobili olan, sade bir hayatı işaret eden bilgelik sözleri yaysa da lüks ve aşırılık düşkünü tarikat liderinin ardından haliyle birçok komplo teorisi ortaya atılıyor. Ve nasıl öldüğü halen bir sır. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.